Merhabalar VID Belgesel İzle YouTube kanalı izleyicileri. Bundan sonra videolarımı bu şekilde yapıp sizlere ufak ufak bilgiler aktaracağım. Daha önce Dyatlov geçidi ile ilgili videolar yapmıştım. O videoları da kanalımızda bulabilirsiniz. Bu videomuzun konusu yine Dyatlov geçidi vakası, ancak diğer videolarımızdan bu videonun farkı daha detaylı olması. Bu konuyla ilgili bir yazı buldum ve bunu sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi bir grup öğrenci kışın ortasında Ural Dağları'nda bir gezintiye çıkmıştı. Açıklanamayan yaralar içeren ve radyasyona maruz kalmış cesetleri olayı daha da anlaşılmaz kılan konumlarda bulunmuştu. Dyatlov geçidi vakasının gizemi 60 yıldır pek çok komplo teorisine ilham kaynağı oldu. Bunlardan bazıları dağcıları Yetilerin öldürdüğü ya da uzaylıların gençleri öldürdüğü, Sovyetler Birliği'nin biyolojik ve kimyasal deneylerinin bu gençlerin akıl sağlıklarını yitirmesine neden olduğu ve birbirlerini katlettiği şeklindeydi. Öyle ki karla kaplı bir dağda, buz gibi havada, gecenin bir yarısında bir çadırda bulunan gençler öyle bir şeye şahit oldu ki can havliyle üzerlerine mont bile almadan çadırlarını içeriden bıçakla kesip yalın ayak kendilerini dışarı atıp oradan uzaklaştı. Aslında bu kaçış sonun başlangıcıydı. Şimdi bu videomuzda bu olayların detaylı anlatımını bulacaksınız. O dağcıların günlüklerinden kesitler de yer alacak. Hadi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Tarih 2 Şubat 1959. Olay Dyatlov geçidi vakası. Yer Kalot, Siyaki Dağı. Dyatlov geçidi vakası Rus dağcıların Ural Dağları eteklerindeki sır dolu ölümü olayıdır. 2 Şubat 1959 yılında Rus dağcı 10 arkadaş Ural Dağları'nın eteklerinde bulunan ve bölgenin yerli kabilesi Masiler tarafından Ölüm Dağı olarak adlandırılan bölgede bir gecede sır dolu bir şekilde ölmüşlerdir. Rus dağcılardan geriye ise soğuktan kas katı kalmış bedenleri, birinin koparılmış dili ve hiçbir darp izi olmamasına rağmen kırık kaburga kemikleri ve kafatası kırılmış bir dağcı kalmıştır. Olay yerine ekibin lideri olan Aleksilevich Dyatlov'un anısına Dyatlov geçidi adı verilmiştir. 9 kişiden oluşan Rus dağcı ekibi Kuzey Ural Dağları'nın Oterten mevkinde bir kayak ve kızak gezisi yapmaya karar verdi. 10 dağcıdan oluşan ekipte 2 de kadın dağcı vardı. Çoğu profesyonel olan bu dağcı grubunun bütün üyeleri Ural Teknik Üniversitesi mezunu kimselerdi. Dağcı grubu tırmanışa hazırlanmak için 25 Ocak 1959 tarihinde İvdel'e vardı. Buradansa otobüsle Rizai'ye devam etti. Ekibin üyelerinden Yuri Yudin, Vizhai'de ayağını burkarak yolculuğunu sonlandırdı ve devam edemedi. Bu tuhaf tesadüf ileride onun için aslında bir şans olacaktı, çünkü yolculuğa devam eden 9 Rus dağcı son olarak 27 Ocak günü görüldü. Dağcıların geçiş güzergahları ve yolları arasındaki süreyi bilen Yuri Yudin, 9 kişilik ekibin 12 Şubat'ta Vizhai'ye geri dönmesi gerektiğini biliyordu. Yine de ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle grubun birkaç gün gecikmesini normal karşıladı. Fakat zaman geçip gruptan hala haber alamayınca ordu ve helikopter desteğiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sonunda kamp alanı bulundu. Fakat kamp alanında dağcılar yoktu. Olay yerinde sadece parçalanmış bir çadır ve dağcıların eşyaları vardı. Bunun üzerine çadırın etrafında inceleme yapılmasına karar verildi. İncelemelerde dağcıların ayak izleri tespit edildi ve izleri sürülmeye başlandı. Araştırma derinleştikçe araştırmacıların ve bölge sakinlerinin kanını donduracak detaylar gün yüzüne çıkıyordu.
Araştırmalar ilerledikçe gruplar halindeki gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Çadırın etrafında yapılan araştırmadan anlaşıldı ki dağcılar çadırı içeriden yırtmış ve gecenin karanlığında kimisi ayakkabı, kimisi ise çorapla karın üzerinde koşmuştu. Kurtarma ekipleri umutsuzca artık dağcıların cesetlerini bulmak ümidiyle ormanlık alana yöneldi. Kamptan 500 metre ileride sedir ağacının dibinde dağcılardan Yuri ve Doroshenko'nun cansız bedenlerine ulaştılar. İkili sedir ağacının dallarını toplayarak ateş yakmış ve ısınmaya çalışmıştı. Dağcıların üzerlerindeki elbiseler alınmıştı. Daha sonra anlaşıldı ki sağ kalan dağcılar arkadaşlarına ulaştıklarında ölmüş olduklarını görerek onların giysilerini giymişti. Araştırmacılar sedir ağacıyla kamp arasında 3 cesede daha ulaştı. Olayın yaşanmasının ardından 3 dağcının kampa dönmek için yolda ayrı ayrı hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Talihsiz bu 3 dağcı ekibin lideri Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova ve Rüstem Slobodin'di. Diğer 4 gencin cesetlerine ulaşmaksa 2 aydan daha uzun sürdü. 4 Mayıs'ta sedir ağacından 75 metre uzaklıkta 4 dağcının daha cesetleri bulundu. Bu keşifle birlikte dağcıların arkadaşları öldükten sonra elbiselerini giydikleri kanıtlanmıştı. Çünkü bulunduklarında Zolotaryov, Dubinnina'nın kürklü montunu ve şapkasını, Dubinnia ise ayağına Krovinishenko'nun yün pantolonunu giymişti. 9 gencin ölümünden geriye kocaman bir sır perdesi kalmıştı. Olayın hemen ardından yapılan araştırma, dağcıların telefon ve kameraları çadırda bırakarak botlarını dahi almadan çadırdan kaçtıklarını gösterdi. Peki ama gece -30 derecede dağcıları o denli korkutan ve botsuz karda koşmalarına neden olacak ne yaşanmıştı? Akıllara bir sürü soru geldi. Acaba dağcılar bölgenin yerlileri Masiler tarafından öldürülmüş olabilir miydi? Yapılan incelemede başka bir insanın ayak izine rastlanmamış ve tutuklanan Masi yerlileri serbest bırakılmıştı. Grubun üyesi olan Yuri Yudin, grubun lideri olan Dyatlov'un neden karın ortasına kamp kurduğuna anlam verememişti. Muhtemelen dağın zirvesinde bir tuhaflık sezen Dyatlov, ormanlık alandan uzak durmuş ve dağın kendilerinin kontrolünde olması için kampı açık araziye kurmuştu. Arama kurtarma ekiplerinin ilk ulaştıkları cesetler olan Yuri Krivonishenko, Yuri Doroshenko, Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova ve Rüstem Slobodin'e yapılan ilk incelemenin ardından ölüm nedenleri olarak hipotermi teşhisi konuldu. Dağcılar soğuktan etkilenmiş ve gecenin karanlığında tek tek ölmeye başlamıştı. Hatta Slobodin'in kafatasında bir kırık tespit edilmiş, fakat incelemelerde kırığın genel durumunun ölüm sebebi olmayacağı kanısına varılmıştı. Fakat şu da belirtilmişti: Slobodin o gece sebebi bilinmeyen darbeyi aldıktan sonra bayılarak soğuktan donmuştu. Olayın en ilginç yönü ise Brinoldi'nin kafatasındaki Dubinnia ve Zolotaryov'in kaburgalarındaki kırıklardı. Daha da fazlası Dubinnia'nın dili, gözleri ve dudağı yoktu. İlginçtir ki kaburgalarında kırıklar tespit edilen 2 cesette de dışarıdan bir darbe izine rastlanmamıştı. Çok ilginçtir ki sonradan yapılan incelemede elbiselerin üzerinde radyasyon kalıntılarına rastlandı. Rus dağcılar acaba bir nükleer denemenin ortasında mı kalmıştı? Çünkü nükleer patlamanın ardından oluşan sonik dalgada bu kırıkların oluşması normaldi. Fakat sadece 2 cesette bulunan bu kırıklar olayı aydınlatmaya yetmedi. Bir başka ilginç iddia ise kar adam olarak adlandırılan Yetilerdi. Fakat araştırma ekibi aylar süren çalışmaların ardından olay yerinde dağcılardan başka hiçbir insan türü canlının ayak izine rastlamamıştı. Böylece bu hipotez de çürütülmüş oldu. Uzaylıların varlığı ve radyasyon varyansları kafaları kurcalamıştı. Fakat o yetenekli ve profesyonel dağcıların gecenin karanlığında çadırdan kaçmalarının daha mantıklı bir sebebi arandı.
İster istemez çoğu kişinin aklına paranormal bir durum geldi. Mansilerin o dağa ölüm dağı demelerinin de bir sebebi olmalıydı. Dağcıların öldüğü gece gökyüzünde tuhaf görüntüler ve dağdan gelen çığlıklar şüpheleri daha da arttırdı. Olay yeri adeta bir karantina alanı gibi kapatılmıştı. Olay yerinde bir de garip bir metal parçası bulundu. Ayrıca gökyüzünde görünen turuncu kürelerin sebebinin daha sonra Ruslar tarafından yapılan R-7 Semyorka roket denemesine ait olduğu belirtildi. Peki ama Rus dağcıların bu sır ölümü nasıl aydınlatılabildi? Telefonun, GPS'in ve diğer elektronik aletlerin etkisiz kaldığı bu dağda bulunan fotoğraf makineleri ve kameraların Ruslar tarafından rehin alınması ortada bir gariplik olduğunu açıkça belli etti. Dağcılar o bölgede görmemeleri gereken bir uygulama veya deneye tanık olmuş olabilirler miydi? Rus hükümeti bunu kesinlikle yalanlamış fakat olay gecesinin resimleri ve videoları paylaşılmamıştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemeler ve ölüm nedenleri araştırılmaya devam etti. Bir grup insanın -30 derecede dağın başında savunmasız bir şekilde donmaları elbette ki çok ilginç bir durum yaratmamıştı. Ama profesyonel dağcıların dışarıda donmalarının normal olması, dağcıların sedir ağacını, yaş dallarını yakmaya çalışmalarını düşündüren bir diğer soru olmuştu. Bu teori kanıtlanmış ve ilk bulunan cesetlerden olan Yuri Krivonishenko ve Yuri Doroshenko'nun geçirdikleri şokun etkisiyle görme yetilerini yitirdikleri yalanlanmamıştı. Olayın şaşırtıcı başka bir detayı ise Rüstem Slobodin'in donma anındaki şekli olmuştu. Slobodin'in yanağı ve dudağı şişmiş ve darp edildiği anlaşılmıştı. Ayrıca Slobodin'in midesini tutarak sırtını dönmesi de darbe almaya devam ettiğini ve boğuşma izleri olduğunun düşüncesini ortaya koymuştu. Akıllara gelen ilk soru şu olmuştu: Rüstem Slobodin'in o gece arkadaşı öldükten sonra kiminle boğuşmuş olabileceği. Yapılan incelemede ise çevrede hiçbir ayak izine rastlanmadı. Olay yerinde 4 kamera bulunmuş ve olay yerinden kaçan 9 dağcıdan sadece Samyan Zolotarev kamerasını yanına almıştı. Ne gariptir ki bu kamera kayıtları kimseyle paylaşılmadı. Ayrıca grubun genel bir günlüğü olduğu gibi Yuri Doroshenko da özel bir günlüğü tutmuştu. Fakat incelemede bunlara da ulaşılamadı. Olayla ilgili en önemli bilgi kaynağı ekipten ayrılan Yuri Yudin'di. Yuri Yudin, arkadaşlarının ne kadar cesur olduklarını ve donarak ölecek kadar sıradan dağcılar olmadıklarını üstüne basa basa ifade ediyordu. 1990 senesine gelindiğinde Rusya'nın yeniden yapılanması ile birlikte sır perdesi tekrar aralanmaya çalışıldı. Arşivden çıkartılan olay tekrardan araştırılmaya başlandı. Fakat genç dağcıların yakınları aldıkları cevaptan hiç tatmin olmadı. Herkesin ağzında aynı cevap, travmatik hipotermi vardı. Hiç kimsenin anlam veremediği tek olay, kamp çadırının neden orman bölgesine kurulmadığı olmuştu. Olay yaşandığında 22 yaşında olan Yuri Yudin, daha sonra olayı incelemeye başladı. İlk hatırladığı olay, Rus yetkililerin olay yerine kimseyi sokmamaları olmuştu. Yudin, olayın birinci tanığı olarak bilinmekteydi. Ekibini bileği burkulduktan sonra terk etmek zorunda kalan dağcı, 19 Temmuz 1937 tarihinde doğmuş ve 27 Nisan 2013 tarihinde ise hayatını kaybetmişti. Yudin, sır dolu ölümün kanıtlandığını görmeden öbür dünyada 9 arkadaşına katıldı. Bütün ömrü boyunca arkadaşlarını rüyasında gördüğünü söyledi. Aklındaki sorulara cevap bulamayan Yudin, ölümüne dek psikolojik destek almak zorunda kaldı. Bir belgesel çekimi esnasında Yuri Yudin, hayatım boyunca bir soru sormak hakkım olsaydı, o da o gece arkadaşlarıma ne oldu sorusu olurdu demişti. Peki daha sonradan ortaya çıkan 9 dağcının günlüklerinde neler yazıyordu? Zolotaryov'un günlüğünden. Kamp alanına geldiğimizde çok yorgunduk. Bir an önce çadırlarımızı kurmak ve dinlenmek istiyorduk. Çadırlarımızı kurarken ormanlık bölgeden tuhaf sesler geldiğini duyduk. Zaten Dyatlov ormana çadırımızı kurmamızı istememişti. Bunun nedenini hepimiz biliyorduk ama kimse birbirine söyleyemiyordu. Tuhaf bir sessizlik vardı. Çadırı kurduktan sonra yemek yedik.
Zolotaryov'un günlüğündeki son cümleler bu şekilde. Doroshenko'nun günlüğünde ise ilginç ifadeler var. Gün boyu yürüyerek kamp alanına ulaştıktan sonra etrafı gezmeye başladık. Dyatlov'la birlikte ormanlık alana yöneldik. Tam ormanlık bölgeye girecekken tuhaf sesler duyduk ve ağaçların hareket ettiğine şahit olduk. Ağaçlar resmen yürüyordu. Bunu birbirimize bile söylemekten korktuk. Ve çadırlara dönerken bu olayı arkadaşlarımıza söylememeye söz verdik. Dyatlov geçidi vakasında neler olduğu hala bilmiyoruz. Belki bir gün bu sır çözülecektir, eminiz. Ancak elimizdeki veriler ve açıklanan resmi kaynaklardaki bilgilere göre hala bu olaya net bir ışık tutamıyoruz. Belki bir gün o dağcılar buz gibi havada neden kaçtılar, nasıl öldüler bunu öğrenebileceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.